Merhaba. Bu videoda sizlerle şah damarı olarak da bilinen karotis atar damarının tama yakın daraldığı bir hastada lokal anestezi yöntemiyle yani hasta uyanık iken yaptığım ameliyatın görüntülerini paylaşacağım. Boynun her iki yanında bulunan karotis arterleri beyni besleyen ana damarlardır. Kalpten çıkan aort damarının uzantısı olan karotis arterleri kafatasına girmeden hemen önce iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Beyni besleyen kısım iç yani internal karotis arterlerdir. Şah damar hastalığı esas olarak damar sertliği yani ateroskleroz nedeniyle internal karotis arterlerdeki daralma ve tıkanma durumudur. Bu hastalığın risk faktörleri arasında ateroskleroz gelişimine zemin hazırlayan sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, obezite, erkek cinsiyet, ailesel yatkınlık, ileri yaş ve fiziksel aktivite azlığını sayabiliriz. Hastalık amaurosis fugax adını verdiğimiz geçici görme kaybı, 24 saatten kısa süren geçici iskemik atak veya felç ile ortaya çıkabildiği gibi bazı durumlarda hiçbir bulgu vermeden de seyredebilir. Önemli olan hastaları bu evrede saptayabilmektir. Başlıca tanı yöntemlerimiz detaylı bir tıbbi muayene ile başlar. Ardından görüntülemede ilk olarak uygulanması son derece kolay olan Doppler ultrason yöntemini tercih ederiz. Gerekli gördüğümüzde ise daha kapsamlı görüntüleme yöntemleri olan karotis anjiyosu, BT anjiyo ve MR anjiyografi yöntemlerinden de faydalanabiliriz. Tıkayıcı karotis arter hastalığının tedavisinde darlığın derecesine göre tek başına ilaç tedavisi uygulayabildiğimiz gibi ileri boyutta darlığı olan veya ilaç tedavisiyle yüksek felç riski taşıyan hastalarda stent veya ameliyat ile tedavi yöntemlerinden birisini de tercih etmekteyiz. Birazdan izleyeceğiniz videoda 65 yaşındaki bir erkek hastanın sağ karotis arterindeki darlığının lokal anestezi altında yani hasta uyanık iken yapılan karotis endarterektomisi adı verilen ameliyat ile tedavi edilmesini göreceksiniz. Hastanın ameliyathaneye alınmasından hemen sonra başlayan video, ameliyat insizyonunun pansumanla kapatılmasına kadar olan süreçteki tüm aşamaları içermektedir. Burada hastamıza uyguladığımız görüntüleme yöntemlerini görüyoruz. Sağda gördüğümüz dinamik görüntüleme Doppler ultrason, solda ise bir MR anjiyo görüntüsü görmekteyiz. Bahsettiğimiz gibi boyunda ikiye ayrılan karotis arteri sarı daire içinde gözüküyor ve daralmayı çok net bir şekilde görmekteyiz. Hasta ameliyathaneye alındıktan sonra ilk olarak ultrason yardımıyla karotis damarının ikiye ayrıldığı bölgeyi bulup dışarıdan işaretliyoruz. Bu bize ameliyatta erişim kolaylığı sağlıyor. Daha sonra anestezi ekibi tarafından yine bir ultrason yardımıyla ameliyat edeceğimiz karotis arter bölgesine lokal anestezi uygulanıyor. Bu şekilde biz de ameliyatı hasta uyanıkken gayet konforlu ve rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Burada anestezi için kullanılan iğnenin sternokloidomastoid kası geçtikten sonra derin boyun fasyası ve karotis damar sinir paketinin arasına lokal anestezi için kullanılan ilacı vermesini görüyoruz. Ultrason ekranında karotis arterinin hemen solunda oval bir şekilde birikmeye başlayan anestezi maddesini siyah bir görüntü olarak görmekteyiz. Bu işlemden sonra hastanın ameliyat esnasındaki beyin oksijenasyonu değerlendirmemizi sağlayan NIRS adı verilen cihazın propları hastanın alnına yerleştirilir. Burada bu cihazdaki değerleri görüyoruz. Beynin sağ ve sol yarılarındaki oksijenasyon değerlerini görmekteyiz. Hastayı silip örttükten sonra ameliyata başlıyoruz. Sternokloidomastoid kasın hemen medialine daha önce ultrasonda işaretlediğimiz bifurkasyon seviyesine yaklaşık 8 santimlik bir insizyon yapıyoruz. Cilt altı dokuları elektrokoter yardımıyla açıyoruz.
Yara kenarlarını uzaklaştırmak için otomatik ekartör kullanıyoruz. Cilt altındaki yağlı dokuları ve platizma kasını ayırdıktan sonra içinde karotis arterinin de bulunduğu damar sinir paketine doğru ilerlememizi sürdürüyoruz. Her aşamada ekartörü daha derin katmanları ayıracak şekilde tekrar yerleştiriyoruz. Burada ekranın alt tarafında sternokleidomastoid kas gözüktü. Bunu da laterale doğru çekerek ilerleyişimize devam ediyoruz. Ameliyat sırasında ameliyat ortamının kansız ve kuru olması başarıyı etkileyen önemli bir faktördür. Sternokleidomastoid kasın diseksiyondaki en önemli nokta kesinlikle kasın liflerinin içine girmemek lazım. Kası laterale bir bütün halinde çektikten sonra ekarte edip arka dokulara geçmek gerekiyor. Aksi takdirde ya anatomik pozisyonda sıkıntı yaşarsınız ya da kontrolü çok güç kanamalara sebep olursunuz. Bu aşamada kası iyice serbestledikten sonra bir bütün halinde laterale doğru ekarte ediyoruz ve arkada damar sinir paketi gözükmeye başladı. İlk olarak jugüler ven karşımıza çıkıyor. Damar sinir paketinin etrafında diseksiyonu başladığımız zaman koterin dozunu buradaki hayati sinirlere zarar vermemek için azaltıyoruz. Koteri her zaman kesme veya koagülasyon amacıyla değil, zaman zaman elektriksel impuls vermeden sadece künt diseksiyon amacıyla da kullanmalıyız. Karotis kılıfına ulaşınca ikinci bir ekartörü diğerine dik bir şekilde yerleştirerek daha geniş bir görüş alanı sağlıyoruz. Her ne kadar bu bölgeye ameliyattan önce anestezi tarafından lokal anestezik uygulanmış olsa bile baroreseptörlerin bu bölgede bradikardiye yol açmalarını engellemek için tam bulbus seviyesine ilave lidokain enjeksiyonu yapıyoruz. Tıpkı sternokleidomastoid kasa yaptığımız gibi jugüler veni de laterale doğru ekarte edebilmek için dallarını çift taraflı olarak ligatüre edip divize ediyoruz. Bulbus hizasından damar sinir paketini çevreleyen fibröz tabakayı açarak damarı artık diseke etmeye başlıyoruz. İlk olarak ana karotis arter önümüze geliyor. Distale ve proksimale doğru damarı diseke etmeye başlıyoruz. Bu bölgede küçük damarları divize ederken hemoklipler kullanıyoruz. Proksimale yani kalbe doğru olan diseksiyonu yeteri kadar yaptıktan sonra bu sefer distal kısma doğru ilerlemeye başlıyoruz.
Karotis arterinin bifurkasyon bölgesi kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte. Bu yüzden ameliyattan önce videonun başında da size gösterdiğim gibi burayı ultrasonla çizip işaretlemek bize büyük kolaylık sağlamakta. Böylelikle insizyonumuz da küçük olmakta. Hastaya 1 cc heparin yapıldıktan sonra lastik teyplerle damarı dönmeye başlıyoruz. İlk döndüğümüz ana karotis arter. İkinci olarak eksternal karotis arteri prepare edip dönüyoruz. Son olarak da diseksiyonumuzu beyne giden kısmı olan internal karotis arterinin üzerinde sürdürüyoruz. İnternal karotis arterinin üzerinde onu çaprazlayan, dile giden sinir olan hipoglossus yer almakta. O yüzden bu bölgenin diseksiyonu son derece önemlidir. İnternal karotis arteri dönerken son derece dikkatli ve hassas olmak gerekiyor. Çünkü bu aşamada damarın içinden kopabilecek en ufak bir plak doğrudan beyne gidip hastanın felç olmasına sebep olabilir. Her üç damarda dönüldükten sonra ekartörlere son bir kez daha şekil verip konforlu bir anatomik pozisyon sağlamamız gerekiyor. Heparin yapılmasını 3 dakika geçtikten sonra önce eksternal karotis arter klempleniyor ve ana karotis artere klemp koyuyoruz. Bu aşamada beynin sağ tarafına giden kan akımını kestiğimiz için anestezi ekibi hastayla iletişim kurarak nörolojik muayenesini değerlendiriyor. İlave olarak hastanın güdük basıncına bakarak sol taraftaki beyin kan akımının sağa ne kadar yansıdığını görüyoruz. Yaklaşık 3 dakika boyunca hastayla konuşarak nörolojik tablosundan emin olduktan sonra internal karotis artere de küçük bir bulldog klemp yerleştirerek artık damarı açıyoruz. 11 numara bistürüyle arteriotomiyi yaptıktan sonra Potts makası yardımıyla arteriotomiyi internal karotis arterinin üzerine doğru ilerletiyoruz. Videonun başındaki MR anjiyo görüntüsünde de gösterdiğim gibi bu bölgedeki darlık neredeyse tama yakındı. Potts makası yardımıyla arteriotomiyi distale doğru sürdürüyoruz. Damarın en temiz yerine kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Daha sonra ameliyatın en önemli aşamalarından birine geçiyoruz. Bir elevatör yardımıyla endarterektomi işlemine başlıyoruz. Burada damar tabakalarından intima ve medyanın iç tabakası da plakla beraber çıkartılmış oluyor. Karşılıklı her iki taraftan da endarterektomiye devam ediyoruz. İlk olarak ana karotis arter ağzını serbestliyoruz. Temiz olduğunu düşündüğümüz bir bölgede plağı ayırmaya başlıyoruz. Daha sonra eksternal karotise doğru endarterektomiyi sürdürüyoruz. Yavaşça eksternaldaki klemp kaldırılıyor. Alabildiğimiz kadar plak materyalini çıkarıyoruz. Daha sonra klemp tekrar yerleştiriliyor. Endarterektominin son aşaması da internal karotis arter ağzındaki plağın çıkartılması. Plağın tamamen hiçbir parçası kalmadan çıkarılması gerekiyor.
Evet, burada gayet temiz bir şekilde plak geldi. Şimdi damarın içini arta kalan dokulardan temizliyoruz. İrigasyon yapıyoruz. Arteriotomiyi kapatmadan önce damarın içinin temiz olduğundan emin olmalıyız. Burada arteriotominin proksimal kısmında mobil plak parçaları olduğunu tespit ettik. O yüzden arteriotomiyi proksimale doğru bir miktar daha uzatmaya karar verdik. Yaptığımız endarterektomiden emin olduktan sonra sıra damarı kapama aşamasına geliyor. Bunun için bu iş için üretilmiş sentetik bir yama kullanıyoruz. 6-0 propilen dikiş materyali ile yamayı damara internanın ağzından dikmeye başlıyoruz. Dikerken devamlı dikiş tekniği uyguluyoruz. Beynin sağ tarafına giden kan akımını kestiğimiz için hastayla sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Ona sorular soruyoruz ve NIRS monitorizasyonunu da devamlı gözlüyoruz. Arteriotominin lateral tarafını yeteri kadar diktikten sonra daha sonra medial tarafına geçiyoruz. Yaklaşık her iki taraftan da eşit miktarda gittikten sonra yamayı uygun bir boyda kesiyoruz ve uçlarını trimliyoruz.
Arteriotomiyi tamamen kapatmadan önce içeriği son bir kez daha heparinli serum fizyolojikle irige ediyoruz. Böylelikle içeride kalan debris materyallerini dışarı atmış oluyoruz. Arteriotominin kapanmasına birkaç dikiş kala internal karotis arterdeki bulldog clamp'i geçici olarak kaldırıp içerideki hava ve partiküllerin dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Ardından yamayı damara dikmeye devam ediyoruz. Son dikişi de attıktan sonra propilen dikişin iki ucunu bağlıyoruz. Klampleri kaldırmadan önce hastanın nörolojik durumu son bir kez daha değerlendiriliyor. Anestezi tarafından hastaya sorular soruluyor. NIRS monitörü değerlendiriliyor. İlk olarak internadaki klemp kaldırılıp tekrar yerine yerleştiriliyor. Ardından eksternadaki klemp kaldırılıyor. Daha sonra common karotisteki kaldırılıyor ve son olarak internadaki bulldog alınıyor. Karotis arteri ve dallarını dönmek için kullandığımız lastik teypleri çıkartıyoruz. Ve bir sponge yardımıyla hemostaz sağlıyoruz. Sponge kaldırıldığı zaman hiçbir kanamanın olmadığı görülmekte. Daha sonra ekartörleri de gevşeterek alıyoruz. Ameliyat bölgesinde oluşabilecek sızıntıları direne etmesi için loja bir adet hemovak diren yerleştiriyoruz. Daha sonra eriyen dikiş materyaliyle fasyalar ucuca dikiliyor. Fasya dikildikten sonra daha sonra cilt altı dikiliyor. Son olarak da cilt iz kalmayacak şekilde subkutan dikiş tekniğiyle dikiliyor. Son cilt dikişi de bağlandıktan sonra yarayı örttüğümüz bariyer drape tabakasını söküp yarayı serum fizyolojikle yıkıyoruz.
Yaranın üzeri antiseptik bir solüsyonla silinip etrafı temizlendikten sonra pansumanı yapılıyor. Sonuç olarak lokal anestezi ile karatis endarterektomisi nörolojik kontrolde altın standarttır. Güvenli bir yöntemdir. Ameliyat süresini kısaltır, ameliyat riskini en aza indirir, şant ihtiyacını azaltır, hastanede kalış süresini kısaltır ve maliyeti azaltır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.